Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İnşallah keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlerle hep birlikte bu sevimli telefon çantasından öreceğiz inşallah. Ben bu çantamı yazın örmüştüm ve o yüzden kağıt iple örmüştüm. Deneme amaçlı örmüştüm ama çok severek kullandığım bir telefon çantası oldu. Hatta kızımla birlikte ara ara birlikte kullandık. Kızım da çok sevdi. Bakın genişliği şu şekilde. Bu benim eski bir telefonum. Şimdi kullandığım telefonum değil. İçine rahatlıkla girip çıkabiliyor. Bugün kağıt iple örmeyeceğiz arkadaşlar. Alice'nin Cotton Plus ipini kullanacağım bugün. Bunun yanında Yarn cins iplerim var. Bakın şöyle renklerde. Bunun yanında 6 milim kilitli gözümüz var. Şöyle çıt çıtımız var. Şöyle bakın. Burada kullanmıştım. Bunun yanında 2 tane tığ kullanacağım. Çantayı örmede 3 milim tığ kullanacağım. Oyuncağını örmede de 2.2 silinmiş, gerçi gözükmüyor da 2.2 milim tığ kullanacağım. Şimdi dilerseniz çantamızı örmeye geçelim. Dediğim gibi Alize Cotton Plus ip kullanacağım burada. Bunun için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 adet zincir çektim. Bunu şöyle bu ilk ördüğümden bir tık, şöyle bir parmak kadar fazla olacak. Bazen anahtarımı falan koymak için lazım olabiliyor. Şimdi 28 zincir çektikten sonra geriye dönüyoruz. İkinci zincirden şöyle sık iğne örüyoruz. Her zincirin tepesine sık iğne örüyoruz. Sıra sonuna kadar. Her zincire bir sık iğne. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Evet, sıra sonuna geldik arkadaşlar. Son zincire, sıra sonundaki zincirimize 3 adet sık iğne yapıyoruz. Aynı zincire 3 adet sık iğne yapıyoruz. Geri dönüyoruz ve karşılıklı olarak yine sık iğnemizi örmeye devam ediyoruz. Her karşılıklı, bakın şunun karşısında örmüş olduğumuz yere sık iğne örüyoruz, her zincire. Geri dönüyoruz. Her zincirimize yine aynı şekilde sık iğnemizi örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Evet, sıra sonuna geldik. İlk yapmış olduğumuz sık iğnenin olduğu yere bakın 2 adet sık iğne yapıyoruz. Daha sonra ilk yapmış olduğumuz sık iğneye ilmek kaydırma yaparak bu şekilde birleştiriyoruz. Buraya bir belirleyici koyalım arkadaşlar. Sıramızı karıştırmamak için ben şöyle bir ip kullandım. İlmek kaydırmayla birleştirdikten sonra hemen yanındaki sık iğnenin tepesine yine bir sık iğne yapıyoruz. Yanındakine yine aynı şekilde. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Hiçbir artırma, eksiltme yapmadan sık iğnelerin tepesine
birer sık iğne örerek sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Evet, sıra sonuna geldik arkadaşlar. Yine ilk belirleyicimizi şöyle koyuyoruz. Buraya bir ilmek kaydırma yaptıktan sonra hemen yanındakine yine sık iğne yapıyoruz. Bir sıra yine hiç artırma, eksiltme yapmadan bu şekilde örelim. Artırma, eksiltme yapmıyoruz. Bir sıra bu şekilde örelim. Evet, sıra sonuna geldik yine arkadaşlar. Şimdi ilmek belirleyicimizi yine buraya koyalım. Bundan sonra arkadaşlar tek yapacağımız işlem şu arka ilmekten. Bakın şöyle ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bundan sonra hep şu arkalara sık iğne yapıyoruz. Tek ilmeği. Her ilmeğin tek katına arka lobdan örüyoruz yani. Bu şekilde bütün sıramızı bu şekilde örerek devam ediyoruz. Ta ki yeterli uzunluğa, telefonunuz ne kadar büyükse, bazı telefonlar küçük olabiliyor, büyük olabiliyor. Telefonunuzun uzunluğuna göre bu şekilde hiç artırma, eksiltme yapmadan sadece bu arka loblardan öreceğiz. Sadece şu arka ilmeklerden, bakın, şu ikisini birlikte almıyoruz. Sadece şu arka ilmeği örüyoruz. Bu şekilde telefonunuzun uzunluğuna kadar örelim. Evet arkadaşlar, ben telefonumun uzunluğuna göre ördüm. Bu şekilde. Şimdi yine ilmek kaydırmayla burayı kapatıyorum. Yine bir ilmek kaydırma yapayım. Daha sonra ipimizi keselim. Bu ipi daha sonra burada kaybedeceğiz. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar hemen bakın şu arka sırada 1, 2, 3. oluyor artık. 3. sıradan tam böyle ortalayarak şu kapak kısmını yapacağız. Bunu da şöyle ortalama, şöyle göz kararıyla yaptım ben. Bakın şu ilmeklerden geçirerek şöyle bir zincir çekiyorum. Yanındakine yine aynı şekilde, onun yanındakine, onun yanındaki lobdan alarak
Şöyle bakın, göz kararı yaptım, hiç saymadım. Tek dönüş yapıyorum, bir zincir çekip her sık iğnenin tepesine bir sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Sıra sonuna kadar her sık iğnenin tepesine birer sık iğne örüyorum. Dönüşlerde de bir zincir çekiyorum. Bir zincir çektim, geri dönüyorum. Bu şekilde şöyle kapağımız ön tarafa dönene kadar örüyoruz. Bir zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. 8 sık iğne yapmışım. Saymış oldum bu arada. Bu şekilde dediğim gibi şöyle geri dönene kadar, şuraya dönene kadar, bakın burada göstereyim. Şu uzunluğa gelene kadar örelim. Evet, yeterli uzunluğa geldi arkadaşlar. Bakın şöyle döndürdüğümde çıt çıtığımı dikecek kadar bir pay bıraktım. Sayacak olursak da 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra örmüşüm. 12 sıra ördüm, benim yeterli geldi. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Bu ipimizi de burada yok edelim. Evet, çantamızın kapağını da yaptık. Şimdi çantamızın sapını yapacağız arkadaşlar. Bunun için aynı ipimizi 2 kat yapıyoruz. Biraz şöyle dikme payı bıraktıktan sonra şöyle bir zincir çekiyoruz. Bir zincir çektikten sonra ipimizin bir katını parmağımıza doluyoruz. Doladıktan sonra bakın şu boşta kalan ipi tığımıza dolayıp şu şekilde örüyoruz. Boşta kalan ipi tığımıza doluyoruz. Örüyoruz. Boşta kalan tığımızı dolayıp örüyoruz. Çantamızın sapını da bu şekilde örüyoruz. Boşta kalan ipi tığımıza doluyoruz. Daha sonra zincir çekiyoruz. Bakın görüntü bu şekilde.
Bunu da yeterli uzunluğa gelene kadar örelim. Dilediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde örelim çantamızın sapını. Evet arkadaşlar, yeterli uzunluğa geldi. Ölçtüğümde de 110 santim falandı benim. 110-115 santimetre yeterli. Şimdi kapatmak için de 2 kat ipliğimizi alıyoruz. Şöyle hemen bir zincir yapıp ipimizi kesiyoruz. İpimizi kestikten sonra iğnemize geçirip Allah Allah, vazgeçtim, bu taraftan yapacağım. Evet, iğnemize geçirdikten sonra arkadaşlar çantamızın bakın şu iki kenarından, şu kısmından, şöyle kenarından, iç kısımdan sapımızı dikiyoruz. Yani normal bir dikiş yapacağız. Bir çantadan bir sapından alarak şimdi diğer tarafından bir ördüğümüz sapından bir de çantamızdan geçirerek çanta sapımızı da dikmiş olacağız. Evet, şu şekilde bu ipimizi de aşağılarda bir yerlerde yok edelim. Aynı şekilde bu ipimizi de aşağılarda yok edelim. Diğer karşı tarafı da burada diktiğimiz gibi dikelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çantamızın sapını diktik. Ben şöyle çıt çıtını da diktim. Size göstereyim. Çantamız bitti. Şimdi üzerindeki bu oyuncağımızı yapalım. Bunun için tığımızı 2 milim, 2,2 milim tığ kullanıyoruz burada. Beyaz ipimizi alıyoruz ve sihirli halkamızı yapıyoruz. Şu çantamızı da kaldıralım buradan. Sihirli halkamızda yaptıktan sonra bir zincir çekip içine 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet
Sihirli halkamızı yapıyoruz ve kapatıyoruz. 6 adet sık iğnemizi yapıp halkamızı kapatıyoruz. Kapattıktan sonra arkadaşlar buraya bir ilmek belirleyici koyalım, farklı bir renkte, sıramızı şaşırmamak için. Şimdi ilk yapmış olduğumuz sık iğneye bir adet sık iğne yapıyoruz. Aynı yere tekrar bir adet sık iğne yapıyoruz. Yanındaki sık iğneye yine 2 adet sık iğne yapıyoruz. Yani her sık iğnenin tepesine 2 adet sık iğne yapıyoruz. Her sık iğnenin tepesine 2 adet sık iğne yapıyoruz. Toplamda 12 adet sık iğnemiz oldu. Şimdi 3. sıramıza geçiyoruz. Sayayım yine de 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet. 3. sıramıza geçiyoruz. 3. sıramızda ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine bir sık iğne, yanındakine 2 sık iğne. Onun yanındakine bir sık iğne, diğer sık iğnemize 2 sık iğne. Yani bir tek bir çift. Sıra sonuna kadar bir tek bir çift olarak örmeye devam ediyoruz. Bir tek bir çift. Üçüncü sıramızda bir tek bir çift olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Toplamda 18 adet sık iğnemiz oluştu. Şimdi 4. sıramızdayız. 4. sıramızda bir tek, yanındakine yine bir sık iğne, onun yanındakine 2 adet sık iğne yapıyoruz. Onun yanındakine bir sık iğne, yine onun yanındakine bir sık iğne. 3. sık iğnemize 2 adet sık iğne yapıyoruz. Yani 2 tek bir çift. 1, 2, 3, 4. 3. sık iğnemize çift battım. Yine aynı şekilde 2 tek bir çift olarak örmeye devam ediyoruz ta ki sıranın sonuna kadar. 2 tek bir çift. Sıra sonunda arkadaşlar 24 adet sık iğnemiz oluştu. Şimdi 5. sıramızdayız. 5. sıramızda da 1, 2, 3. 3 tek bir çift. 1, 2, 3. 4. sık iğnemizin tepesine çift batıyoruz. 3 tek bir çift olarak sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. 5. sıramızda tamamladık arkadaşlar. Toplamda 30 adet sık iğnemiz var bu sırada. Şimdi bundan sonra 3 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan örüyoruz. 3 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan örüyoruz.
Evet, üst sıra hiç artırma eksiltme yapmadan ördük. 8. sıramızı tamamladık. Şimdi 9. sıradayız. 9. sırada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 sık iğne örüyoruz. 2 adet artırma yapıyoruz. 10. sık iğneden sonra 2 adet artırma yapıyoruz. Yani bir sık iğnenin içine 2 adet batıyoruz. Yanındakine de yine 2 adet sık iğne yapıyoruz. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 sık iğne ördükten sonra yine 2 adet artırma yapıyoruz. Bir sık iğnenin içine 2 adet sık iğne yapıyoruz. Yanındakine de yine aynı şekilde 2 adet sık iğne yapıyoruz. Geri kalan sık iğnelerimizi hiç artırma eksiltme yapmadan sıra sonuna kadar örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 adet sık iğnemizi, toplamda 34 adet sık iğnemiz oldu burada arkadaşlar. Şimdi 10. sıramızdayız. 10. sıramızda yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sık iğne ördükten sonra 4 adet artırma yapıyoruz. Yani bir sık iğnenin içine 2 adet batıyoruz. Yanındakine yine sık iğnenin içine 2 adet sık iğne yapıyoruz. Onun yanındakine yine aynı şekilde 2 adet. Dördüncü sık iğnemize de 2 adet sık iğne yaptıktan sonra 6 adet sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6. Şimdi yine 4 adet artırma yapıyoruz. Bir sık iğnenin içine 2 adet sık iğne örüyoruz. Birinci artırmamız, ikinci artırmamız, üçüncü artırmamız, dördüncü artırmamız. Sıra sonuna kadar diğer sık iğnelerimizi düz bir şekilde örüyoruz. Toplamda 10 adet sık iğnemizi sıra sonuna kadar örüyoruz. Bu sırada da toplamda 42 adet sık iğnemiz var. 10. sıramızda. Şimdi arkadaşlar, bundan sonra 11, 12, 13 ve 14. sıraları hiç artırma eksiltme yapmadan örelim. Toplamda 4 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan örelim. Evet, 4 sıra ördük arkadaşlar, hiç artırma eksiltme yapmadan. Şimdi dilerseniz gözlerimizi de takalım. Gözlerimizi
9. ve 10. sıralar arasına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın burada artırma yapmıştık 4'er adet. Hemen artırmanın iç kısmında şuraya işaretlemiştim. Hemen oraya ilk gözümüzü takıyoruz. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5. Yine artırmanın iç kısmına gelecek şekilde şu yanaklar oluyor artık. Oraya gözlerimizi takıyoruz. 9. ve 10. sıralar arasına gözlerimizi takalım. Arada 5 adet sık iğnemiz olacak. Göz arkadan kilitlerimizi de takalım. Evet, gözlerimizi taktık. Şimdi 15. sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. 15. sıramızda 10 adet sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi 10 adet sık iğne ördükten sonra yukarıda artırma yapmıştık 4 adet. Şimdi onların eksiltmesini yapacağız. Şu ön ilmekleri bakın şöyle ön ilmeklerden bir de sonraki yanındakinden 2 adet alarak eksiltme yapıyoruz. Birinci eksiltmemizi yaptık. Şimdi yine aynı şekilde ön lobdan ilmeklerimizi alıyoruz. İkinci eksiltmemizi yaptık. Üçüncü eksiltmemiz ve dördüncü. 4 adet eksiltme yaptık. Şimdi 6 adet sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi yine 4 adet eksiltme yapıyoruz. Birinci sık iğnemizden ön lobdan bir adet, ikinciden de yine ön lobdan ilmeklerimizi alarak örüyoruz. Birinci eksiltmemizi yaptık. İkinci eksiltmemiz, üçüncü eksiltmemiz, dördüncü eksiltmemiz. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sıra sonuna kadar 10 adet sık iğnemizi ördük. Toplamda 34 adet sık iğnemiz var. Şimdi yine 16. sıramızdayız. 10 adet sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi yine 2 adet eksiltme yapacağız. Yine ön lobdan alıyoruz. Birinci eksiltmemiz,
ikinci eksiltmemiz. Şimdi yine 6 adet sık iğnemizi örelim. 1 2 3 4 5 ve 6. Tekrar 2 adet eksiltme yapıyoruz. Birinci eksiltmemiz, ikinci eksiltmemiz. Şimdi sıra sonuna kadar 10 adet sık iğnemizi örüyoruz. Yanaklarımız oluşmuş oldu bu arada ve bu sırada 30 adet sık iğnemiz var. Evet, 30 adet sık iğnemiz var. 16. sıramızı ördük. Şimdi 17. sıradayız. 17. sırada bir, iki, 3 sık iğne örüyoruz. Bir eksiltme yapıyoruz. Tekrar yine 1 2 3 3 sık iğne, bir eksiltme. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. 3 sık iğne, bir eksiltme olarak. Evet, 17. sıramızı tamamladık arkadaşlar. Ben içini elyafla doldurdum. Sizler de doldurun. İlk başta elyafı söyledim mi malzemeler arasında, bilmiyorum. Bazen unutuyorum arkadaşlar. Elyafla doldurdum. Şimdi 18. sıradayım. 18. sırada 1 2 sık iğne örüyorum. Bir eksiltme yapıyorum. Tekrar 1 2 sık iğne örüyorum. Bir eksiltme yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde 2 sık iğne, bir eksiltme olarak örelim. Elyafımızı doldururken de şu yanakları düzgün bir şekilde doldurmaya gayret edelim arkadaşlar. 2 sık iğne, bir eksiltme. 18. sıramızı bitirdik. 2 sık iğne, bir eksiltme yaptık ve 18 sık iğnemiz vardı bu sırada. Şimdi 19. sıraya geçiyoruz. 19. sırada da bir sık iğne, bir eksiltme yapıyoruz. Bir sık iğne, bir eksiltme. Sıra sonuna kadar bunu da aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Bir sık iğne, bir eksiltme olarak. Sıra sonunda toplamda 12 adet sık iğnemiz olacak. Bir sık iğne, bir eksiltmemizi yaptık. Şimdi son sıramızdayız arkadaşlar. Hep eksiltme yapacağız sıra sonuna kadar. İçinde güzelce dolduralım elyafımızı. 6 adet eksiltme yapıyoruz burada. Birinci eksiltmemiz, ikinci, üçüncü, dördüncü, beş, altı.
Evet. Son eksiltmemizi de yaptık. İpimizi kesiyoruz burada. Daha sonra bakın şuradaki ön ilmeklerin hepsini iğne ile topluyoruz. Evet, topladıktan sonra ipimizi asıltıyoruz. Bakın deliğimiz kapandı. Bunu da buralarda bir yerlerde yok ediyoruz. Evet. Tavşanımızın kafası bu şekilde. Şimdi dilerseniz kulağını örelim. Kulağı içinde yine sihirli halkamızı yapıyoruz. Sihirli halkamızın içine 6 adet sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 adet sık iğnemizi yaptıktan sonra ipimizi çekip kapatıyoruz. Şu ilk sık iğnede hep bir sıkıntı çektiğim için önceden tığla bu şekilde açıyorum arkadaşlar. Altı adet sık iğnemizi yaptık. Yine buraya ilmek belirleyicimizi koyalım. İlk yapmış olduğumuz sık iğneye bir sık iğne örüyoruz. Yanındakine 2 adet sık iğne yapıyoruz. Yanındakine 1 adet, onun yanındakine 2 adet. Yani bir tek bir çift olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Toplamda 9 adet sık iğnemiz olacak. Bir tek bir çift. Sıra sonuna geldik. Üçüncü sıramızda 2 sık iğne, 1 2, üçüncüye çift batıyoruz. Bir, iki, üçüncüye çift sık iğne. Yine aynı şekilde 1 2. Burada 3 adet artırma yapmış olduk. Toplamda 12 adet sık iğnemiz oldu. Şimdi bundan sonra 3. sıramızı ördük. 4, 5, 6 ve 7. sıraları hiç artırma, eksiltme yapmadan örüyoruz. Hiç artırma, eksiltme yapmadan 5 sıra, pardon 4 sıra mı? 4, 5, 6, 7, 4 sıra örüyoruz. Hiç artırma, eksiltme yapmadan 4 sıra örelim.
Evet, 4 sıra demiştim ama 5 sıra örmüşüm arkadaşlar ben. Sizler de ister 4 örün ister 5 sıra örün. Şimdi son sıramızdayız. Son sıramızda hep eksiltme yapıyoruz. Birinci eksiltmemiz, yani 6 adet eksiltme yapacağız. İkinci eksiltmemiz, şu ipi de çıkartayım artık. Üçüncü eksiltmemiz. Dördüncü. Beşinci. Ve altıncı. Evet. Altıncı eksiltmemizi de yaptık. Hemen yanına bir ilmek kaydırma yapalım. Ve ipimizi biraz uzun keseceğiz dikmek için. Aynı kulaktan bir adet daha örüyoruz. Aynısından bir adet daha örelim. Şimdi ayaklarını yapalım. Ayaklarını yapalım. Ayakları için de yine sihirli halkamızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 adet sık iğnemizi yaptıktan sonra halkamızı kapatıyoruz. Yine ben ilk sık iğnemi şöyle bir açayım. Altı sık iğne yaptıktan sonra her sık iğneye 2 adet sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar. Her sık iğneye çift batıyoruz. Toplamda 12 adet sık iğnemiz olacak sıra sonunda. Her sık iğnenin tepesine 2 adet sık iğne örüyoruz. Evet, bunu ördükten sonra 3. sıramızda hiç artırma eksiltme yapmıyoruz. 3 ve 5. sıralarda hiç artırma yapmadan örelim arkadaşlar. 5. sıraya kadar hiç artırma eksiltme yapmadan örelim. 3 sıra. 3 sıra artırma eksiltme yapmadan ördük. Şimdi eksiltme yapacağız. Bu sırada 6 adet eksiltme yapıyoruz. Birinci eksiltmemiz, ikinci eksiltmemiz, yani sıra sonuna kadar hep eksilteceğiz. Son eksiltmemizi de yaptık. Toplamda 6 adet sık iğnemiz kaldı burada. Şimdi 5 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan örelim. 5 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan örüyoruz. Evet, 10. sıramızda tamamladık. Hemen yanındaki ilmekle şöyle ilmek kaydırma yapıyoruz ve ipimizi birazcık uzun kesiyoruz dikmek için. Aynısından bir adet daha örüyoruz. Şu şekilde. Ben içini doldurmadım arkadaşlar. Sizler doldurmak isterseniz doldurabilirsiniz ama ben doldurmadım.
Şimdi şu el mi diyeyim, ön ayak mı diyeyim, onu örelim. O da çok kolay. Yine sihirli halkamızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 adet sık iğnemizi yaptıktan sonra her sık iğnenin tepesine bir sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu şekilde toplamda 7 sıra olana kadar örüyoruz. Hiç artırma eksiltme yapmadan 7 sıra örelim. 7 sıra ördük. 6 sık iğne olarak ipimizi yine biraz uzunca keselim dikmek için. Aynısından bir adet daha örelim. Şimdi havucumuzu örelim. Havucumuz için de yine 6 adet sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Sihirli halkamızı kapatıyoruz. Şöyle ilmek belirleyicimizi de koyalım. Şimdi ilk yapmış olduğumuz sık iğnemize bir adet sık iğne yapıyoruz. Yanındakine çift sık iğne yapıyoruz. Yanındakine tek, onun yanındakine çift. Yani bir tek bir çift. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Toplamda 9 adet sık iğnemiz olacak. Üçüncü sıramızdayız. Üçüncü sıramızda hiç artırma eksiltme yapmıyoruz. Bir sıra düz örüyoruz. Yani toplamda 9 adet sık iğnemiz olacak. Evet, üçüncü sıramızda ördük. Şöyle düzeltelim. Şimdi dördüncü sıramızdayız. Dördüncü sıramızda 1 2 sık iğne, bir artırma yapacağız. Üçüncü ilmeğe çift batacağız yani. Sıra sonuna kadar 1 2 üçüncü ilmeğe çift.
Toplamda 12 adet sık iğnemiz oldu. Şimdi 5. sıradayız. Bu sırada hiç artırma eksiltme yapmıyoruz. Bir sıra düz bir şekilde örüyoruz. Her sık iğnenin tepesine birer adet sık iğne örüyoruz. Hiç artırma eksiltme yapmıyoruz. Şimdi 6. sıradayız arkadaşlar. 6. sıramızda 3 sık iğne, 1 2 3 3 sık iğne, bir artırma yapıyoruz. Bir, iki, üç. 4. sık iğnemizde artırmamızı yapıyoruz. Bir, iki, üç. 4. de artırmamızı yapıyoruz. Toplamda 15 adet sık iğnemiz oldu. Şimdi bu sırayı hiç artırma eksiltme yapmadan örelim. Evet, 8. sıradayız arkadaşlar. 8. sıramızda 1 2 3 4. 5. ilmeğimizde artırma yapıyoruz. Yani 4 sık iğne, bir artırma. 1 2 3 4 4. Burada artırma yapıyoruz. 1 2 3 4. 5. ilmeğimizi artırma yapıyoruz. Burada da 3 defa artırma yaptık. Toplamda 18 adet sık iğnemiz var. Şimdi 9. sıradayız. Bu sırada hiç artırma eksiltme yapmadan bir sıra örüyoruz. Evet, 9. sıramızda bitirdik hiç artırma eksiltme yapmadan. Şimdi 10. sıramızdayız. 10. sıramızda bir sık iğne, bir eksiltme yapıyoruz. Bir sık iğne, bir eksiltme. Toplamda bunu da 6 defa tekrarlıyoruz. Bir sık iğne, bir eksiltme. Evet. Şimdi dilerseniz içini elyafla biraz dolduralım.
Evet. Elyafımızı doldurduktan sonra şimdi 6 adet eksiltme yapıyoruz. Birinci eksiltmemiz, ikinci eksiltmemiz, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı eksiltmemizde bakın tığımızda 2 ilmek kalınca yeşil ipimize geçiyoruz. Yeşil ipimizi takıyoruz burada. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 adet zincirimizi yapıyoruz. Bunu da burada bağlayalım. Turuncu ipimizi burada keselim. Yedi adet zincir yaptıktan sonra hemen yanındaki sık iğneye birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen yanındaki sık iğnemize havucumuzun yaprakları oluyor bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. 7 zincir çekiyoruz. Hemen yanındaki sık iğnelere batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonuncu yaprağımızı yapıyoruz. 4, 5, 6, 7. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Bunu da içine katalım. Evet. Havucumuzun yaprakları da hazır. Şimdi şu dışındaki şu çizgileri yapmak için çantamızın ipinden tek katını ayırdım. Tek katını ayırdıktan sonra rastgele şöyle çizikler atıyorum. Bir üste çıkıyorum. Belirli bir şeyim yok. Rastgele yapıyorum hepsini de. Havucumuzun çizgilerini de bu şekilde yapmış olduk.
Bu şekilde şu aşağıdan da ipimizi yok ediyoruz. Evet, havucumuz da bitmiş oldu. Sıra geldi dikmeye. Evet, dikme geçmeden önce arkadaşlar tavşanımızın şu ağız kısmını yapmak istiyorum. Şöyle bakın, gözümüzün hizasından şöyle tutup 2 alt sık iğneden çıkıp tekrar burada bir V oluşturuyorum. Bu şekilde bunun içini dolduracağım. Evet, bunu doldurduktan sonra şu aşağıdan 2 sık iğne aşağıdan çıkıyorum. Tekrar aynı yerden çıkıp şu ilk başladığım yerden iğnemi çıkartıyorum. Şu. Bunu burada bağlıyorum. Bunu da burada yok ettik. Evet. Ağzımız da oldu. Sıra geldi dikmeye. Evet arkadaşlar, tavşanımızın kulağının birini diktim. Birini de size göstereyim istedim. 1, 2, 3. Bakın şu orta başlangıçtan 1, 2 şu üçüncüye kulağımızı şu şekilde dikeceğiz. Şöyle ikisinin aynı hizada olmasına özen gösterelim. Şöyle ikiye kıvırdığımızda bazen farkına varmadan kadrajdan çıkıyorum. Bir kulaktan bir kafadan olacak şekilde dikişimizi dikiyoruz.
Daha sonra ipimizi arkalarda bir yerlere şu şekilde sabitliyoruz. Birkaç yerden şöyle geçirelim. Evet, kulaklarımız hazır. Ben şöyle kuru kalemle dilerseniz içini boyayabilirsiniz de. Biraz daha renklenecek. Evet. Şimdi çantamızın rengindeki ipimizi alıyorum. Çantamızı da alıp şu şekilde şu kulakları şuraya gelecek şekilde tam ortalayarak şu arkadan göz hizasından diyeyim ya da şöyle göstereyim. Şu şekilde tam ortaladıktan sonra çantamızdan geçiriyoruz. Hatta biraz şu ileriden çıkmasını istiyorum. Daha sonra aynı yerden tekrar iğnemi geçiriyorum. Yine aynı yerden bir defa daha geçirip daha sonra şöyle 2 sıra alttan iğnemi çıkartıyorum. Tekrar tavşanın kafasından iğnemi geçiriyorum. Duruşunu kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada gösteriyorum ama kendiniz ayarlamasını yapabilirsiniz. Bakın. Bir defa daha gideceğim. Aynı yerden.
Daha sonra arkada bu ipimi şöyle pekiştireceğim. Sağlamlaştıracağım. Şu başlangıç ipimi de aynı şekilde arkada gizleyeceğim. Evet, kafamızı diktik. Şimdi havucumuzu da yine aynı şekilde dikiyoruz. Şöyle tam kafanın hizasında. İster yandan alabilirsiniz, ister uzunlamasına da dikebilirsiniz. Sanırım yanlış şöyle yaptım. Bir sıra aşağıya iniyorum yine. Oradan da şöyle tutturup havucumu sağlamlaştırıyorum. Yine arkada ipimizi kaybedeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi de şu kollarını dikmek için şu şekilde dikiyorum ben. Şu tek ilmekler var bakın çantamızın üzerinde, sadece oralardan dikiyorum. Yine kadrajdan çıktım sanırım.
Daha sonra bu ipimi buralarda şöyle kaybediyorum. Evet. Aynı şekilde bunu da buradan dikiyorum. Evet, ayaklarımız da bakın burada ilk yapmış olduğumuz arka lobdan örmüştük. Oradan dikmeye başlıyoruz. Yine aynı şekilde kollarını diktiğimiz gibi daha sonra ipimizi yine buralarda yok ediyoruz. Diğer ayağımızı da dikelim. Evet arkadaşlar, bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Telefon çantamızı ben çok beğendim. Önümüz yılbaşı, sevdiklerinize hediye etmek için de güzel bir alternatif. Hemen bir günde yapabileceğiniz bir çanta bu. Sadece tavşan olarak düşünmeyin. Önümüz yılbaşı olduğu için geyikte çalışabilirsiniz, kardan adam çalışabilirsiniz, Noel Baba çalışabilirsiniz, ayıcıklı, ne bileyim şu an aklıma köpekli, böyle çok güzel modeller yapabilirsiniz. Ben bugün tavşanlı çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Diğer videolarımdan haberdar olmak için zil butonuna ve güzel yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, mutlu kalın.